Halk arasında ormancı baba olarak bilinirim. Bu dağlarda ağaç kuaförlüğünü yapıyorum. Ağaçları tıraş ediyorum, ağaçlara şekil veriyorum. Gelecek nesillere karınca kararınca nefes olmaya çalışıyorum. Merhabalar. Ben Kazım, ağaç kuaförüyüm. Gördüğünüz bu dağ evinde yaşıyorum. Benim burada iki tane amacım var. Yani bu dağa çıkarken iki amaç uğruna ben bu dağa çıktım. Birinci amacım bu dağları yeşertmek, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak. Ben hep bunu vurguluyorum, Mustafa Kemal'in şu sözünü. Şehirlere dolaşırken, böyle ormansız şehirlere giderken diyor ki buraları yeşillendirin diyor. Yeşilliği, ağacı olmayan toprak vatan değildir. Yerliliğe de önem vermiştir. Yerliliğe önem verdiği için işte Atatürk Orman Çiftliği'ni Sarıyer, Bahçeköy sınırları içerisinde orada her ağacı bulursun. Bize ait olan ağaçları. Kazım abinin yaşadığı evin alt taraflarındayız. Biraz yol uzun, arabayla geldik. Yolda gelirken bazı ağaçların renklerini ikisine bakarak anlıyorsunuz. Kazım abinin dokunduğu ağaçlar, Kazım abinin dokunmadığı ağaçlar şeklinde. Bu ağacın bakımı bitmiştir arkadaşlar. Şimdi Kazım abi o ağacın yanında diğer bakımlarına devam ediyor. Ufak budamasını yapacak. Ama bir bakın renklerine. Değil mi Kazım abi? Evet. Nasıl kendini gösteriyor. Hayatta zevk aldığı, sevdası olan durumlar bu. Çok iyi anlıyor. Bahçeden, botanikten, ağacın dilinden. Dolayısıyla ben bilgimi sadece çalıştığım yerde peyzaj anlamında değil de dünyaya katkı anlamında ne yapabilirim şeklinde devam ediyor hayatına. Bu sana nasıl haz veriyor? Nasıl bir çılgınlık? Hatta yukarıda bana anlattın. Dedin ki cebimden ağaçlara besin alıyorum. Evet. İlaç alıyorum. Cebimden aldım. Eve gittik kavga ettik. Eve gittik kavga ettik. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Gidip bizim rızkımızı veriyorsun, ağaçlara ilaç alıyorsun. Şimdi yengeye de şey yapmayalım. Yenge de o da iyi düşünür ama zor şartlarda bak hayat olduğu için evet buyur. Hastalıktır. Bunlar mantarlaşmış. Bu ilacın etki yapmadığı kısımlardır. Bunlar korunmuşlar. Şimdi bu ağaçları burada 20 tane var. Bunlar çitlenbik ağacıdır. Bunları ilaçlamazsan bunlar gider. Şu anda burada 20 tane ağaç doğaya kazandırılmış oldu. Geçen sene bunların Dünya Kadınlar Günü'nde bakımlarını yaptım. Bunlar hepsi isimlidir. Bakımını yaptığım ağaçlara İsim mi veriyorsun? takipçilerimin isimlerini de veriyorum. Onları da o şekilde ağaç sevgisini aşılamaya Çok çalışıyorum. Nasıl? Ne diyorsun? Adını ne koyarsanız koyun işte. Evet. Bak şu anda yukarıya gidelim. İnanın onlar gidiyordu. Yani onlar resmene gidiyordu. Bir de bu adamın arabası olsa. Araba istemiyorum. Bana bir ATV olsun yeter ki şunları sırtımda taşımayayım. Bu var. Makas, küçük makas var. Testere var. Hızar var. Bazen bunların gücü yetmiyor. Ben mecbur hızarla kesmem lazım. Bak kuşlar gelmişler yeşildir diye orada yuva yapmış. Yani gelenler
şu güzeli, şu yaptığım çalışmaları örnek teşkil etsin diye. Belki birkaç kişi ilham alır. Belki birkaç kişi ağaçlara karşı bir kini vardır, o kini ortada kalkar. Ne kini olacak buna ya? Değil mi? Ya işte şimdi kini var, işte bak yakıyorlar, adam sigarasını atıyor, ormanı yakıyor. Tabii onları bu gruba koyuyor. Evet. Onlar eğitimsiz, cahil olmaması gereken insanlar artık yani. Bu patatesleri geçen sene ben ektim. Bir de bu sene yağmur da çok güzel gitti yani. Geçen hafta şurada bir soğan sükeyim dedim. Soğanı sükerken baktım kocaman bir patates. Şurayı toparladım. Eve götürdüm dedim, hanım da görsün. Şimdi bakalım kısmetinize bir şey çıkacak mı görelim. Gel. Gel patatese bak. 1500 rakımda yetişen patatese bak. Bunu size kızartayım. Kahvaltıda yiyelim. Abi şu ta bak karşıda küçük bir ağaç var tepede. Gördün mü onu? Oraya gittin mi? Dokundun mu oraya? Koyunların yukarısındaki Koyunların ağacı. yukarısında. Küçük, kendi yalnız başına duruyor. Orası bir çalıydı. Yani bildiğimiz bir alıç çalısıydı. Onu güzelce, orada da bir yaşam izleri var daha önceden. Onu kökünü temizledim. Geçen sene bir teneke meyve verdi. Halk arasında ormancı baba olarak bilinirim. 53 yaşındayım. 2021 yılında Konya'ya geldik. Daha önceleri İstanbul'daydık. Aslen Adıyaman'dayım. 82'de İstanbul'a gittim. Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir ilçe belediyelerin park bahçelerinde çalışmaya başladım. Oğlumun memuriyetinden dolayı tayini buraya çıktı. Biz de peşinde buraya geldik. Bende doğa hastalığı vardır. Bu dağlara böyle ara ara çıkıyordum ama gölgesinde oturacak bir ağaç yoktu. Hep çalılardı, alıç çalılarıydı. Kendi kendime dedim ki ya ben bu işin uzmanıyım. Bir gün geldim, bir ağacın altını temizledim. Altında bir çay demledim. Çayımı içtim. O arada da bir dağcı geldi. Kendisi de eğitim görevlisiymiş. Sen dedi bu işi burada çok güzel yapıyorsun. İnsanlara örnek teşkil etsin diye bunu sosyal medyada paylaşsan hem insanlar örnek alır hem bu işi öğrenmiş olurlar. Pek kulak asmadım. Benim sosyal medyayla bir işim olmaz. Hem bana engel olur diye. Öyle bir hafta, 2 hafta, 3 hafta derken bu bir alışkanlık hale geldi. Şimdi pazar günü geliyorum. Saat 11'e kadar ancak buraya varıyorum. Saat 11'de buraya gelince bu sefer yorgun düşüyorum. Bir iş yapamıyorum. Bu böyle olmaz dedim. Arayış içerisine girdim. Burayı buldum, araştırdım. Tapulu mudur, işte sahibi var mı yok mu diye. Sağ olsun bir çoban kardeşimiz de abi burası 800 yıllık çoban evidir. Yani Selçuklu'dan bu yana babadan oğula devam edilmiş. 2000 yıllarında en son mudavimi vefat edince burası zamanın belediye başkanı tarafında istimlak ediliyor. Burası orman çalışması yapılıyor. O belediye başkanından sonra kimse buraya gelmiyor. Çamlar dışındaki ağaçlar
perişan bir vaziyette. Bu ağaçları kurtarmaya başladım. Ondan sonra bu çoban evine giriştim tek başıma tırnaklarımla. Gün oldu, bayıldım burada, o kadar ki sıcaktı, gün oldu, tansiyonum yükseldi, gün oldu, ben burada hastalandım ama pes etmedim. Bu evi bitirdim. Gördüğünüz gibi şu andaki konuma getirdim. Derken gelen giden ya aç bir kanal aç, insanları izlesinler. Sosyal medya sayfalarımı aktif hale getirdim. YouTube kanalı açtım. Haberlere konu olduk. Ondan sonra benden ilham alarak şu anda doğada ağaç bakımı yapan insanların sayısı 48'e yükseldi. Şu benim özel baharatımdır. Bunu attığın zaman hem kızartmaya lezzet verir hem içindeki o yağ kolesterolünü sıfıra düşürür. Bak kokuyu aldın. Patatesle ilgili yorumunu bekliyorum. Ben bu sosu tanıyorum bir yerden ama. Elbette Bu çiğ köfte sosudur. çiğ köfte sosu. Patatesin üstünde de yedim ama bir yerlerde. Burayı sen mi yaptın abi? Evet. Şimdi bir yere gittiğim zaman ağaç olmasa da örnek teşkil etsin diye ben sağlam bir ateş yakma yeri, bak burayı yıkmışlar, ben burayı kapalı yapıyorum. Yani burası tünel ocaktır. Ateş burada yanıyordu, burada çıkıyordu. Videosu da mevcuttur. Yani görüntüsü mevcuttur. Yaptığım bütün iş kesinlikle doğaya zararlı olmayacak şekilde. Yani kamp yapıyorsak da bilinçli kamp yapacağız. Yurt dışında Avustralya'da mı ne görmüştüm? Bir çift bomboş böyle bir araziyi azimle 20 yıl sonra bir ormanlık alana çeviriyorlar. Evet. Ağaç dikiyorlar. Olabiliyor yani. Bazı şeyler gözümüze zor gözüküyor ama olabiliyor. Bunların bazıları çalıydı. Bakımlarını yaptım. Ağaca dönüştüler. Bunlar hepsi ölüydü, hepsi. Bak şuradan bakar mısınız siz de sayın izleyiciler? Sevgili doğa severler. Renklerden belli oluyor her şey zaten. Bakılan ağaçlar, bakılmayan ağaçlar. İnsan da böyle. Güzel ses söylediğiniz zaman o başka oluyor. Ona kızıp bağırdığın zaman o başka oluyor. Dünyasına küsüyor. Şimdi böyle kocaman boş bir alanda bir tane ağacın gölgesinin altında olunca aklıma şey geldi. Yani sosyal medyada karşımıza çıkar bazen. Evet. Bir tane otobüs durağı tabelasının altında bir gölge yapmıştır o. Evet. Onun orada durmaya çalışır adam. Evet. O her şeyi anlatır aslında. Baksana şunun altındayız şu anda. Burada bir hayat var, gölge var. Evet. Şuna ben 500 TL ilaç aldım. İşte burada şimdi birisi buraya geldiği zaman bir çoban koyunlarını buranın altında şey yapabilir. O da dinlenebilir. Şurada bir su içebilir. Yani. Şunun içinde nohut gibi bir şey var. Basur'un ilacıdır. Kayseri tarafı, Aksaray tarafında kangal otu derler. Her yörede bir ismi vardır. Nohut büyüklüğünde bir meyvesi var. Onu toz haline getiriyorsun. Basur'a sürüyorsun. Basur'u kökten yok ediyor. Bunlar sadece binlerce mahlep ağaçlarından birkaç tanesidir. Evet. Şimdi bunlar insan gibidir. Bu mahlep ağaçlara her yıl bakım lazım. 5 yaşını geçtikten sonra artık doğa kendi kendini idare ediyor. Gerek yok yani. Bak şu ağaca daha müdahale edilmesine gerek yok. Mahlep ağaçların özelliği nedir? Mahlep ağacın çekirdeği yerle, toprakla temas ettiği zaman o bir sonraki sene hemen fidana dönüşüyor. Bunların olduğu yerde kurak olmaz. Mahlep ağacı bir yerde varsa, diyelim ki mesela şu bölgede 2000 tane mahlep var. Bu bölge kurak olmaz. Kazım abi sahneye davet ediyorum. Bakalım bu ağacın şu anki görüntüsü bu.
biraz sonra ne hale gelecek? İlk geldiğin günü hatırlıyor musun buraya abi? Evet. Şu mağaraya bir bakayım ne var burada Beni- falan. Bu dağlara ikinci gelişim burası olmuştur. Burada eşyam vardı. Eşyamı almışlar. Buradaydı. Ne vardı? Ya mangallık, ızgaralık malzemem vardı. Onları almışlar. Şunu düzelteyim de emek verdim ben buraya. Bu kağıtları çıkar abi burada. Abi ne kadar çok kelebek var burada ya. Serindir ya. Şunlara bak. Bazı takipçilerimiz söylemişti burada aşağıda kelebek parkının olduğunu. Onu biliyorum, farkındayım ama oraya gitmedik. Yani biliyorum orayı, gitmedik, çekmedik orayı. Ama teşekkür ederim. Burada da bir sürü kelebek var. Evet, oturabilirsin. Burası oturma odası mı abi? Şurası Burası benim mutfağımdı. mutfak. Burası da oturma odasıydı. Yattın mı burada hiç? Yattım. İlginç Nasıl? bir anın var mı burada? İlginç hanım, şöyle anlatayım. Buraya geldiğim zaman burayı yapıyordum. Sürüde ayrılan 10 tane koyun buraya geldiler. Burada otlanıyorlar. Koyun. Evet, 10 tane koyun. Eve gideceğim. Koyunlar kimindir bilmiyorum. Bu bölgeyi de bilmiyorum. Ne kadar kurt vardır. Vahşi hayvanat ne durumdadır. Kıyamadım o hayvanlara. Burada yalnız bırakmadım. Sonra birisini aradım. O birisini aradı. Öyle bir çobana. O zaman hiçbir çobanı da tanımıyordum. Şu arkada bir köyde Onun koyunlarıymış. onun koyunlarıymış. Sonra adam abi ne olursun bekle geliyorum. Geldi. Biraz peynir getirmiş. Tereyağı getirmiş. Teşekkür ederim, ne güzel. Yani Anadolu insanı biliyorsun. Abi böyle Evet. kendimi komşuların evine gidip böyle evinin tozuna, orasına burasına bakıp böyle eleştiren kadınlar vardır ya. Onlar gibi hissediyorum şu anda. Ama her yere bakasım geliyor. Normal bir ev değil Evet. burası yani. Yani mağara ama orada da ne var? Ya burada ağaç bakımı yaparken işte yağmur yağdığı zaman gelip buraya sığınıyordum. Burada benim çok anılarım oldu. Tam bir dağ adamısın abi. Ya Tam şöyle bir doğa Konya Ovası'na bakıyordum. Şöyle geldiğim yere bakıyordum. Öyle bir hüzün çıkıyordu içime. Adamlar orada bindik ATV'lere biniyorlar, geliyorlar orada mangal yakıyorlar, oraları kirletiyorlar. Ben giderken o adamların çöplerini alıp götürüyordum. Ben ATV hayali kuruyorum. Gelip buraları temizleyeyim. Onlar ATV ile gelip burayı pisletiyorlardı, kirletiyorlardı. Ben onların çöplerini sırtıma alıp aşağı indiriyordum. O böyle vefasız bir dünya. Ya. Yani bak görüyor musun? Yemyeşil. Bak yemyeşil. Böyle bir müddet sonra burası böyle yemyeşil olduğu zaman tamamen böyle eserinle işte o zaman övünürsün abi. Evet. Hani bu dünyada diyorlar ya, kendine bir anlam katmak istiyorsan, anlamlı olmasını istiyorsan bir işe yaraman lazım. Birisinin seni sevmesi lazım. Birinin hayatında olman lazım. Sen birçok kişinin hayatındasın. Birçok kişiye ilham olmuşsun. Olacaksın belki daha sonra da. Ve işe yarıyorsun abi. Ya burada şimdi ben şehre indiğim zaman var ya
Ya geride bir şey bıraktığımın farkındayım yani. Beni geride bir şey çekiyor yani. Niye indin sen? Sonra geliyorum. O ağaçların böyle değişimini görüyorum. Orada resmen insanın çocuğu ya bir çocuğunu nasıl seversin? Buradaki ağaçlar aynen öyle. Yani bir yerde mesela bir yangın çıkıyor. Ben o yangını duyunca içim gidiyor yani. Diyorum ben kaç kilometre yokuş çıkıyorum. Gelip burada bir ağacı kurtarmaya çalışıyorum. Öbür tarafta dengesizin biri arabayla giderken sigarayı böyle atıyor yolun kenarına. Bir sigara orada 1000 tane ormanı yakıyor. Şu dünyanın matematiği içinde bizim onları aynı şekilde sıkıntı yaşadığını kelimeleri seçerek kullanmaya Evet. çalışıyorum. Şu gözlerimiz görse Evet. öyle nefret doluyum yani. Belki onlardan birisi izler. Doğaya çıktığı zaman biraz daha dikkat eder. Halk arasında karamuk diye bilinir. Dünyadaki ismi de Barbariye diye geçer. Bunun melez hali kırmızı yapraklıdır. O peyzajda kullanılır. Doğal olanı da budur. Yeşildir. İkisinin de meyvesi tadı aynıdır. Ekşimsi bir tadı vardır. Şeker hastalığına birebirdir. Yani bunu sürekli yiyen insan insülin kullanmasına gerek kalmıyor. Şekeri dengeliyor. Bu mahleplere dokundun mu abi? Bunlara dokundum. Evet. Şu ikisi budanmış. Şu da aynısı o tarihte dikilmiş. Bunlar da aynı. Aradaki farkı al kendin Hangisi? bak. Şu mu abi? Bak ona dokunmadım. Buna dokunmadım. Dokunmadığımın boyu, dokunduklarımın boyu. Neden abi bunlar yan yana mesela? Bunlara niye dokunmadın? Şimdi zaman yoktu. Evet Yani, tamam bunlara şey yapmış oldum. burada yoldan geçerken hemen yolun kenarında hemen almışım. Tak yapıyorsun. Yani. Evet. Evin bitim aşamaları tamamlandıktan sonra yani çalışmalar bittikten sonra evin tahsis belgesini ben aldım. Burada ağaç bakımı yapıyorum. İşte gittim yaptığım işi gösterdim. Ne amaçla burayı kullanıyorum. Sağ olsunlar tahsis belgesi verdiler. Artık buralarda gönül rahatlığıyla çalışabiliyorum. Rahmetli babam ben onu takip ederdim. Böyle bir tarlaya gideceğiz. Önümden giderdi. Gittiği zaman hareket şu. O yoldaki taşı atacak. Diyelim ki yokuş yukarı çıkıyoruz. Yorulduğu zaman bir yerde oturuyordu. Derdi oğlum unutma yarın şuraya getirip bir kavak ağacı işte bir çınar ağacı dikelim. Bizden sonrakiler geldiği zaman gölgesinde otursunlar. Yani bu şekilde bize ağaç sevgisini aşıladı. Sevgili Murat, bu kayısı en son 12 yıl önce meyve vermişti. Ve bu geçen sene kuruyordu. Çünkü saçakları dışarıdaydı. Burası açıktı. Saçaklar tamamen dışarıdaydı. Bu duvarı yaptım. 12 yıl sonra gördüğün gibi kayısı meyve verdi. Suyun olduğu yerde hayat vardır değil mi abi? Evet. Bu suyun sana çok faydası olmuştur değil mi evi yaparken? Şimdi de suyunu buradan karşılıyorsun. Tabii şimdi su hayattır. Yani bu su burada olmasaydı ben o evi yapamazdım. Şu anda normalde yukarıda Şu akan şey ya. Şu kadar şey. evet, duvarları bitmiş eski yapılar da var. Sadece üstünü kapat tamam. Hiçbir masrafı yok ama su yok. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur sözünün tecelliyatındayız. Bak nasıl o söz meydana çıkmış. Bak şimdi bu elma ağacı geçen sene ölüydü. Bak şuraya meyveleri görüyor musun? Bunu ben geçen sene budadım yani sonbaharda. Budama sezonunda budadım. Bak daha dalları da burada duruyor. Meyvelerin iriliğine bak. Bir de aynı elmanın bakımını yapmadım. Başka bir elmaya bakalım. Bak tadına bak. Gör. Bu da budamasını yapmadığım elmadır. Hamur yoğuruyorum ekmek yapmak için. Tozu unuttum. Son anda aklıma geldi.
Eline sağlık. Tamam. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Bir gün daha batıyor Konya'da. Evet. Oy Kazım Usta. Çay soğumuş ya. Üstünde durmuş ama ateş sönmüş. Çay yaparız biraz sonra akşama. Ha? Yaparız canım. Böyle gözlerin başka bir şey anlatıyor. İçin ayrı bir şey konuşuyor. Ağzından başka bir şey çıkıyor. Ne yaran var, ne içinde ne fırtınalar kopuyor. Kazım abi. Benim bu yokuşlarda çektiğimi sen çekseydin kaç tane yara olduğunu anlardın. Herkesin kendine göre gizli bir yarası vardır içeride. Yanar durur içeride. Uğur Karakuş diyor ya. Yaram içeride, yaram içeride, yaram içeride, yaram içeride, varam mı kanser mi, yaram içeride. Yaram içeride, yaram içeride, varam mı kanser mi, durur içeride, varam mı kanser mi, durur içeride. Bugün ben bir Kazım Usta olarak sadece bu bölgede binlerce ağaca dokunduysam bir düşünün yani bu şehirde milyon üzerinde insanlar var. Bunların %1'i benim gibi dağlara çıksalar biz bu dağları 10 yıl içerisinde en iyi ormana çeviririz diye düşünüyorum. İyi düşünüyorsun abi. Çok iyi düşünüyorsun. Zaten buralarda Ardışlı mevkii diye geçiyor. Yani o kadar çok ardıç ağacı varmış ki keçi sürüleri olanlar keçilerini kaybedermiş ve hatta salmazlarmış yani o derece ama tabii ki şu anki geldiği nokta bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.